Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tane dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde dinleme başlığı altındaki müzakeremizi tamamlayacağız. Hatırlayacağınız üzere dinleme ile ilgili önceki yaptığımız müzakerede çaba, cesaret, dikkat ve en sonunda dinlemenin sevginin en büyük tezahürü olduğu ve aslında gerçek bir sevginin dinleme ve anlamayla başladığını ifade etmiştik. İşte kaldığımız yerden dinleme konusuna devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere yine çocukları dinlemenin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu ve bu ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilişkileri belirleme noktasında bizim çocuğumuza karşı yaklaşımımızın ve bu noktadaki dinlememizin ne kadar önemli olduğunu bahsetmiştik. Şimdi Scott Peck burada diyor ki gerçek bir dinlemenin ve konsantre olmanın tam olarak sevgi olduğunu. Yani sevgi nedir diye sorduğumuz zaman dinleme, anlama, çaba gösterme ve bu konuda karşımızdakiyle empati kurabilme becerisini geliştirme olduğunu söylüyor. Fakat bunu yapabilmemizin de aslında en önemli yolu kendi benliğimizi paranteze alma eylemi. Neden paranteze alma eylemi deniyor? Çünkü biz karşımızdaki insanı dinlerken öncelikle kendi iç dünyamızdaki anlamlandırmamıza ve entelektüel birikimimize göre bir bakış ortaya koyuyoruz. İşte burada biz kendi açımızdan karşımızdakini değerlendirmeye başladığımız zaman karşımızdaki insan bizden kopuyor. Niye? Çünkü bir aslında savunma mekanizmasına geçiyor ve kendi görüşlerini açık ve şeffaf bir şekilde bizimle paylaşmak istemeyebiliyor. Onun için de çok zor olan bir şey ama gerçekten insanın yapması gereken bir şey olarak paranteze alma eylemi Scott Peck tarafından burada bizim için vurgulanıyor. Ve bu bir taraftan kendi ön yargılarımızı ortadan kaldırıyor. Bir taraftan da karşımızdakinin bizim onu gerçekten anlamak istediğimize dair bir çabamızın olduğunu göstererek onun ön yargılarını da kaldırıyor. Yani iki taraflı aslında kendi bariyerlerimizi kaldırarak anlama alanını ortaya koymak için bir gayret göstermiş, bir emek harcamış oluyoruz. İşte bu sağlandığı zaman zihnimizin arka planında işleyen savunma mekanizması aslında şunu söylüyor. Diyor ki karşınızdaki insan seni yargılamak, seni ötekileştirmek ya da seni bir şeyin arasına sıkıştırmak değil, seni anlamak için bu gayreti gösteriyor şeklinde bir mesaj gönderdiği için ve siz de aynı şekilde karşınızdaki insanın samimi ve içten bir insan olduğunu düşündüğünüz için hem kendi değerlendirmeniz hem de karşınızdaki insanın değerlendirmesi sağlıklı ve nitelikli bir birlikteliğe ulaşmış oluyor. Bu noktada işte sevgi dediğimiz eylem ortaya çıkıyor. Yani biz bir insana değer veriyorsak, saygı duyuyorsak ve gerçekten seviyorsak o insanı en başta ne yapmamız gerekiyor? Dinlememiz gerekiyor. Güncel hayatın içerisinde aslında biz her zaman dinlemede olduğumuzu düşünüyoruz. Ben önceki müzakerede de söylemiştim. Yani herkes dinliyor ve herkes kendisini dinlemesini istiyor karşısındakinin. Ama işin esasına baktığımız zaman biz dinleme eyleminde o kadar da başarılı değiliz. Eğer dinleme eyleminde o kadar başarılı olsaydık aslında çok daha az bir zamanda çok daha ciddi gelişmeleri benliğimizde, kişiliğimizde ve karakterimizde sağlayabilirdik. Ya da çocuklarımıza ya da arkadaşlarımıza karşı olan tutumlarımızda çok daha nitelikli bir beraberlik için gerekli olan birbirini anlama eylemini başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirdik. Bu noktada biz de karşımızdaki insanların bizi anlamak, dinlemek yerine yargılama çabasında olduğunu düşünerek ya da biz karşımızdaki insanları yargılama çabasında olduğumuz için ne yapıyoruz? Dinlemelerimizi kısa kesiyoruz. Konuyu kapatmaya çalışıyoruz ve aslında bunlarla da iki tarafın sorunları çözümlemesine de aslında engel olmuş oluyoruz. Bu nedenle ulaşmak istediğimiz sonuçları aldığımız anda biz dinlemeye karşı kapımızı kapatıp kendi bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi Scott Peck İnsan hayatı ile ilgili bu genel bir dinleme eylemi, anlama eylemi üzerinde dururken aslında olayı aile hayatındaki dinleme ve anlamaya getiriyor. Ve en çok dinleme eylemine ihtiyaç duyan yapının aile olduğunu ve eşlerin birbirlerini dinlemelerinin çok önemli olduğunu söylüyor. Ve zaten aile içindeki sorunların en büyük bölümünün birbirini dinleme ve anlama sorunundan kaynaklandığını söylüyor. Ve psikiyatri olarak da çiftler kendisine geldiği zaman ilk yaptığının bu dinlemenin önemi ve dinlemeyi nasıl yapacaklarına dair bir çerçeve ortaya koymaya çalıştığını söylüyor. Ve bu noktada önemli bir şey daha söylüyor. Diyor ki eşler birbirini anlamak istiyorsa eğer öncelikle birbirleriyle randevu alarak
dinleme faaliyetini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman eşlerin birbirinden randevu alarak dinleme faaliyetini göstermesi bazı arkadaşlara belki çok anlamlı gelmeyebilir. Ama neden çok anlamlı bir söylem? Çünkü biz demin dediğimiz şeyi işitmek olarak anladığımız dinlemeyi yapmakla gerçekten eşimizin, işte çocuğumuzun hayatına nüfuz ederek onun işte zihninin ortaya koyduğu sorunları çözümlemeye çalışarak ve kendi çözüm önerilerimizi ona sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya çalışarak bir dinleme gerçekleştireceksek bunun için özel bir zaman ayırmamız gerekiyor. Eğer biz uykuya dalacakken, işte işimizi yaparken ya da yemek yaparken, bulaşık yıkarken, spor yaparken bu eylemi gerçekleştirmeye çalışıyorsak bu yüzeysel ve sadece işitmeye dayalı bir dinleme olacağı için aslında gerçek dinleme ile alakalı da bir noktaya erişemeyeceğiz. Yani anlamaya dayalı bir dinleme, gerçekten sorunları çözmeye dayalı bir dinleme olabilmesi için öncelikle nitelikli bir zaman ayırarak karşımızdaki insanla ortak noktayı bularak doğru bir çözümleme yapmamız gerekiyor. Gelecek hafta kaybetme riski başlığını ele alacağız. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.